Dejavu nedir? Neden dejavu yaşarız? Dejavu Fransızca'da zaten görülmüş demektir. Dolayısıyla ne olduğu isminde gizlidir. O anda gördüğünüz ya da deneyimlediğiniz bir olayı daha önceden gördüğünüzü ya da deneyimlediğinizi sanma ya da hissetme halidir. Siz de mutlaka deneyimlemişsinizdir. Of dur, bu anı sanki daha önce yaşamıştım, hatırlıyorum deyip kafanızın karıştığı olmuştur. Bu olayın nedenleri halk arasında birçok farklı şekilde izah edilmektedir. Kimisi reenkarnasyon, müneccimlik, geleceği görme gibi bilim dışı, sahte bilimsel konulara bağlarken, popüler kültür bunu evrenin dinamiklerindeki bozulma, hata olarak tanımlamıştır. Peki işin aslı nedir? Bilim dejavu hakkında ne söylemektedir? Bilim literatüründe dejavu ilk defa 1928 yılında Edward Titchener Bir Psikoloji Kitabı isimli kitabında tanımlanmıştır. Doktor Titchener durumu şöyle izah etmektedir. Beyin bir deneyime yönelik olarak tam bir algı üretmeden önce kısmi bir algı yaratır. İşte bu kısmi algı daha önce deneyimlenmiş bir olay olduğu hissi yaratmaktadır. Bilim camiasında dejavu, hatırlanan veya yeni oluşturulan bir anıda meydana gelen ve yeniden yaşanmışlık hissi uyandıran bir hafıza hatası olarak görülmektedir. Dolayısıyla kült film serisi The Matrix'in bu konudaki açıklamasının gerçeğe en yakın açıklama olduğu söylenebilir. Filmde Carrie-Anne Moss tarafından canlandırılan Trinity karakteri dejavuyu şöyle açıklar. Dejavu genellikle Matrix'te bir hata oluştuğu anlamına gelir. Bir şeyler değiştirdiklerinde meydana gelir. The Matrix'in felsefi altyapısının bilinç ile gerçeklik arasında gidip gelen bir sorgulamaya dayandığını düşünecek olursak, dejavunun bilincimizde oluşan gerçeklik ve hafıza algısındaki geçici bir hata olduğu açıklaması oldukça isabetlidir. 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre her 3 insandan 2 tanesi ömründe en az bir defa dejavu görmüştür. Mesela internette komik bir videoya denk geldiniz ve bu videoda bir maymun keçiye biniyordu. İlginizi çekti, güldünüz, hatta belki arkadaşlarınız ile paylaştınız. Aradan biraz zaman sonra bir at çiftliğini ziyaret ettiniz ve bir çocuğun küçük bir ata bindiğini gördünüz. Belki o andaki görüntüyü daha önce izlediğiniz videoya benzetip bazen farklı tecrübelerin nasıl da birbirine benzediğini, birbirini çağrıştırdığını düşünebilirsiniz. İki hatıra arasında normal bir benzerlik hissi yaşadığınız için bu tecrübeniz dejavu değil. Fakat diyelim ki bir gün at çiftliğine tekrar gittiniz ve otlayan birkaç at gördünüz. O an sanki o hissi daha önce yaşamış gibi oldunuz. Sizi normal olmayan, çok daha yoğun bir yaşanmışlık hissi kapladı ve o anı herhangi bir hatıranıza benzerlikten daha güçlü bir şekilde hissettiniz. İşte bu tecrübeniz ise dejavu. Dejavuyu yaşayan insanların sıklığı toplumda %30 ile 100 arasında değişmektedir. Haklısınız, bu sayılar birbirine çok da yakın değil. Fakat dejavu yaşayan insanların oranını hesaplamak iki nedenden dolayı zor. Birincisi, dünyadaki herkes dejavu yaşayıp yaşamadığını soramayacağımız için daha küçük gruplara tecrübelerini soruyoruz. Anket sonuçları da soruları kime sorduğumuza göre değişken olabiliyor. İkincisi, aynı kişilere aynı soruları ikinci kez sorsak bile dejavu kelimesinin anlamını nasıl tanıttığımıza göre insanlar çok daha farklı cevaplar verebiliyor. Bu anketlerde insanlara ne sıklıkta dejavu yaşadıklarını sorduğumuzda birkaç haftada bir ya da birkaç ayda bir cevabını alıyoruz. Evet, bu sonuçlar yine
soruları kime sorduğumuza ve soruyu nasıl sorduğumuza göre değişiyor. Yani özetle dejavu çok da sık olarak yaşanan bir duygu değil. Eğer yakın zamanda böyle bir tecrübe yaşadıysanız hayli şanslısınız demektir. Peki dejavuyu kimler tecrübe ediyor? Raporlara göre dejavu en çok genç insanlarda görünüyor. Toplumun küçük bir oranı ilk dejavularını 6 yaşında tecrübe ettiklerini söylese de çoğu insan 10 yaşlarında yaşadıklarını bildiriyor. Çok küçük yaşlarda hangi hissin başka bir anıyı anımsatması veya hangi hissin konuştuğumuz güçlü yaşanmışlık hissi olduğunu ayırt etmek biraz daha zor olduğu için dejavu hissini anlayabilmek de daha zor oluyor. Fakat her insan hayatındaki en çok dejavuyu 15 ile 25 yaşları arasında tecrübe ediyor. 25 yaşından sonra ise dejavu sıklığında çok ani bir düşüş yaşanıyor. Bu açıdan bakıldığında dejavu sağlıklı bir şey olarak görünüyor. Çünkü neyin gerçek bir benzerlik, neyin ise anormal bir benzerlik hissi olduğunu ayırt edip dejavu anılarımızı görmezden gelebilmemize, daha önceden yaşamadığımızı anlayabilmemize imkan sağlıyor. Belki de 25 yaşından sonra bu anormal benzerlik hislerini daha zor ayırt edip onlara gerçekten inanmaya başlıyoruz. Olamaz mı? Her şey tamam da dejavu neden olur? Bu sorunun cevabı herkeste merak uyandırsa da hala bir net cevabı yok. Laboratuvar ortamında dejavuyu araştırmak ve insanlarda dejavu hissini yaratmaya çalışmak deneysel olarak zor. Dejavu hissi yaratmak için kullanılan bir teknik, insanların kulaklarına sıcak su fışkırtmak. İlginç değil mi? Gözlemsel deneyler, anketler ya da farklı hastalık grupları ve dejavu arasında bağlantı kuran çalışmalar, dejavuyu daha fazla anlamamıza yardımcı oluyor. Mesela sık dejavu yaşadığını rapor eden bir grup, temporal lob kaynaklı epilepsi hastaları. Temporal lob, beynimizde yeni hafıza depolayabilmek için ve eski anılarımızı hatırlayabilmek için önemli bir bölge. Temporal lob kaynaklı epilepsi nöbeti esnasında gözlemlenen ve beyindeki istemsiz aktivasyon durumunun temporal lobun aktivasyonu ile başlayan epilepsi türüne deniyor. Aktivasyon, temporal lobda başlayıp domino taşları gibi başka beyin bölgelerini de aktive ediyor. Hatta bazen tüm beyin hücreleri bile aktive olabiliyor. Çoğu temporal lob kaynaklı epilepsi hastası tam da nöbet geçirmeden önce dejavu yaşadıklarını bildirmiş. Bu da dejavunun büyük olasılıkla beynimizin temporal lobundan kaynaklı birisi olduğunu bize söylüyor. Fakat hücresel ya da moleküler seviyede dejavunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Dejavuya ek bir örnek ise şöyle, mesela bir ortama girdiğinizde, bu ortamda bir koku aldığınızda ya da herhangi bir ortamda gezerken daha önce burada bir kokuyla ve bulunduğunuza dair bir hissiyat yaşıyorsanız bu da bir dejavu türüdür. Mesela o ortama girdiğinizde sanki daha önce orada olduğunuzu ve daha önce bu kokuyu aldığınızı hissedebiliyorsunuz. Bu tarz yaklaşımlar ilerleyen yaşlarda, özellikle 25'ten sonraki 45 yaşlarında biraz daha düşük seviyede oluyor. Daha önceki yaşlarda ise bu duygu bazen daha fazla etkileşim sağlayabiliyor. Bulunduğunuz ortam, gezdiğiniz yer ve mekan bunda daha çok etki yapabiliyor. Yani mutluluk veya korku hisleri de yine dejavunun yaşanmasında önemli bir rol alıyor. Şöyle ki mesela korktuğunuz bir andaki bu korkuyu yaşadığınız mekan ya da aldığınız bir koku ya da gördüğünüz bir nesne sizi dejavu yaşatmaya itebiliyor. Bunun da yine etkileri yine dejavu yaşamanıza neden olabiliyor. Bu şekilde de bir durum mevcut. Ayrıyeten dediğim gibi
ortamın da çok büyük etkisi var. Kokunun da çok büyük etkisi var ve hislerinizin de bu duruma çok büyük etkisi var.